Herkese merhaba. Bugün modern dünyanın tüm imkanlarına sahip bir insanın ruhunun derinliklerindeki o büyük boşluğu nasıl doldurduğuna tanıklık edeceğiz. Muhyiddin Şekur'un kaleminden su üstüne yazı yazmak bizi inanılmaz bir arayış hikayesine, modern bir insanın manevi çöllerden çıkıp bir vaha bulma yolculuğuna götürüyor. Hadi gelin bu derin ve ilham verici hikayeye birlikte bakalım. Kitap daha ilk cümlesiyle bizi karşılıyor ve adeta uyarıyor. Mevlana'nın bu sözü bize diyor ki bu anlatacaklarımı akılla değil kalple dinleyin. Çünkü bu sıradan bir hikaye değil. Bu bildiğimiz yolların dışına çıkmış bir garibin öyküsü ve onu anlamak için bizim de biraz garip olmamız yani kalbimizi açmamız gerekiyor. Evet, bu kitap tam olarak bu. Bir kurtuluş hikayesi. Ve işin en ilginç yanı bu hikayenin kahramanının Batı dünyasının tam kalbinden gelmesi. Başarılı bir Amerikalı akademisyen Muhyiddin Şekur. İşte bu derin zıtlık hikayeyi daha en başından inanılmaz derecede merak uyandırıcı kılıyor. Yazar yolculuğunun başladığı noktayı tam olarak bu iki kelimeyle tanımlıyor: manevi bir çöl. Düşünün, dışarıdan bakınca her şeye sahipsiniz ama ruhunuz kupkuru bir yudum suya muhtaç. Şimdi her şeyin başladığı o çöle, o kuraklığın tam ortasına gidelim. Dışarıdan bakınca hayatı mükemmel görünüyor, değil mi? Saygın bir üniversitede doçent, parlak bir akademik kariyer, entelektüel bir çevre, liste uzayıp gidiyor. Her şey var gibi. Ama işte o ama her şeyi değiştiriyor. Çünkü bu parlak vitrinin arkasında ruhunu kemiren derin bir anlamsızlık ve büyük bir boşluk hissi var. Ve her büyük yolculuk gibi bu da hiç beklenmedik bir anda küçücük bir kıvılcımla başlıyor. İşte her şeyi başlatan o an geliyor. Duvarda gördüğü basit bir yazının hayatını kökünden değiştirecek bir arayışa dönüştüğü o an. Hayal edin, sadece bir gözlemci olarak arkadaşlarınızın davetiyle bir mekana giriyorsunuz ve birden duvarda asılı duran o yazı gözünüze çarpıyor. O estetik, o ahenk, anlamını bilmiyorsunuz ama bir şey sizi kendine çekiyor. Sanki ruhunuza fısıldayan tanıdık bir melodi gibi. Ve o an belki de hayatının en önemli sorusunu soruyor. O kadar basit, o kadar masum bir soru ki. Nedir bu Allah aşkına? Ama aslında bu soru yıllardır içinde biriktirdiği ve cevabını aradığı o büyük sorunun ta kendisi. Bu kendi ruhuna sorduğu ilk soru. Ve aldığı cevap aklın, mantığın bütün duvarlarını yıkan bir cevap. Mecid Bacı'nın o bilge tebessümüyle söylediği iki kelime sanki zamanı durduruyor. O sensin. İşte o an her şey değişiyor. Duvardaki yazının sırrı aslında kendi ruhunun sırrıymış. Ve bunu çözmek için artık yola çıkması gerektiğini anlıyor. İşte o cevapla birlikte yıllar sürecek, kıtaları aşacak o büyük arayış başlıyor. Ama ne arıyor? İntelektüel bilgi değil, daha fazlası. Gerçek bir rehber, ona yolu gösterecek bir şeyh, bir mürşit arıyor. Yalnız bu, öyle bir gecede olan bir aydınlanma değil. Tam 9 yıl. Dile kolay. Bu süreçte düşüşler var, kalkışlar var, umutsuzluklar var. Önce temel bilgileri öğreniyor, sonra dünyevi başarılar geliyor ama içindeki boşluk daha da büyüyor. Ve tam 9 yılın sonunda nihayet aradığı kapıya ulaşıyor. Ve işte o karşılaşma anı. Filmlerdeki gibi değil mi? Yıllarca arıyorsunuz ve ulaştığınız kişi size bakıp sadece tek bir şey söylüyor. Kim olduğunuzu biliyorum. Düşünsenize, yıllarca arayanın aslında başından beri arandığını anladığı o büyülü an bu. Asıl yolculuk şimdi başlıyor. Ve asıl yolculuk öyle büyük felsefi tartışmalarla, karmaşık teorilerle başlamıyor. Tam tersi, en derin manevi dersleri hayatın en sıradan, en basit anlarına gizliyor. Ve işte ilk imtihan. O kadar basit ki neredeyse komik. Şeyhin eski bir pikabı var, bozulmuş. Tik ihtiyacı olan şey ise yeni bir iğne. Bundan daha sıradan bir istek olabilir mi? Ama işte tam burada işler değişiyor. Şeyhin ondan istediği şey tamamen mantığa aykırı. İğneyi bulmanı istiyorum ama eskisini yanına almadan bulacaksın. Bu ne demek şimdi? Bu aslında şu demek: aklını, o her şeyi analiz eden profesör beynini bir kenara bırak. Kalbinle bul, sezginle bul. Tabii bizim profesör alışkanlık gereği mantığıyla hareket ediyor. Ve sonuç tam bir fiyasko. Sadece yanlış iğneyi almakla kalmıyor, bir de üstüne emanet edilen eski iğneyi kaybediyor. Mantık bu sınavda tamamen iflas ediyor. Peki bu basit iğne meselesinin ardındaki o derin ders neydi? İşte o dersin adı yakin. Yani şüphe duymadan kesin bir şekilde inanmak. Şeyhin acı ama gerçek sözleriyle o iğne senin inancındı ve sen onu kaybettin. Asıl mesele aklın şüphelerinden sıyrılıp kalbin teslimiyetine ulaşmak.
Bu ilk dersten sonra bir rahatlama geliyor ama bu çok uzun sürmüyor. Çünkü ikinci imtihan çok daha farklı, çok daha kapsamlı bir şekilde kapıyı çalıyor. Bu sefer tek bir nesne değil, hayatın tamamı adeta bir tıkanıklık yaşıyor. Şöyle bir tablo düşünün. Mutfak lavabonuz sürekli tıkanıyor. Arabanız tamirden çıkıyor, 2 gün sonra yolda kalıyor. İşleriniz birikiyor, hiçbir şey ilerlemiyor. Ve bütün bunların üstüne ruhunuzda çöken o kasvetli, ağır his. Sanki görünmez bir el hayatınızdaki bütün muslukları kapatmış gibi. Şimdi dışarıdan bakınca buna ne deriz? Şanssızlık, kötü bir dönem değil mi? Ama manevi yolda tesadüf yoktur. Bu yaşananlar aslında bir fitne, yani bir imtihan. Bu tıkanıklık bir sabır dersi. Ve her şeyden önemlisi bir tevekkül çağrısı. Yani kontrolü bırak ve Yaradan'a güven mesajı. Ve dersin özü de bu cümlede saklı aslında. Akan su, yani hayatımızdaki bolluk, onun rahmeti. Tıkanan borularsa onun imtihanı. Ama en önemlisi şu, ikisi de aynı kaynaktan geliyor. Akış da ondan, tıkanış da. Peki tüm bu zorlukların, bu tıkanıklıkların nihai amacı ne? Mevlana ne kadar güzel özetliyor. Sevgiliyi bul ki dertlerin durulsun. Yoldaki her engel aslında bizi asıl hedefe, yani sevgiliye daha sıkı bağlamak için bir vesile. Çünkü o bulunduğunda dertlerde derman olur. Sonuç olarak su üstüne yazı yazmak bize maneviyatın öyle kitaplarda yazan ulaşılamaz soyut bir kavram olmadığını gösteriyor. Maneviyat hayatın ta kendisi. Hakikat bozuk bir pikap iğnesinde, tıkalı bir lavaboda, yani en sıradan anlarımızda gizli. Ve bu hikaye bittiğinde kitap o aynayı bize çeviriyor ve şu soruyu bırakıyor. Peki ya sizin hayatınız? Sizin hayatınızdaki o bir türlü çözülemeyen iğneler, bir türlü açılmayan tıkalı borular ne anlama geliyor? Belki de onlar sadece can sıkıcı tesadüfler değil, size ruhunuzun sırlarını fısıldayan birer rehberdir, ne dersiniz?